2000'lerin başında güneş enerjisinde gerilerde görünen Çin, ne yaptı da bugün sektörün tartışmasız hakimi haline geldi? Bu sorunun cevabı sadece enerji ile ilgili değil. Sanayi politikası, tedarik zinciri yönetimi, maliyet liderliği, jeopolitik güç ve en önemlisi risk yönetimi ile ilgili. Çünkü güneş enerji sektöründe liderlik sadece daha çok panel üretmek demek değil. Aynı zamanda geleceğin enerji sisteminde kim fiyatı belirleyecek, kim arz güvenliğini yönetecek ve kriz anında oyunu kim kuracak sorularının cevabını vermektir. Bugün gördüğümüz tabloda Çin artık sadece büyük bir oyuncu değil, birçok segmentte oyunun kendisini tanımlayan ülke haline geldi. 2000'lerin başına döndüğümüzde bugünkü tablo yoktu. O dönemde güneş enerjisinin merkezi büyük ölçüde Almanya, Japonya ve kısmen ABD'ydi. OECD'nin Uluslararası Enerji Ajansı verilerine dayanan çalışmasına göre 2000 yılında küresel kurulu güneş kapasitesi yaklaşık 800 megawatt düzeyindeydi ve bunun büyük kısmı ABD, Japonya ve Almanya'daydı. 2008'e gelindiğinde ise 4 ülke 1 gigawatt eşiğini aşmıştı. Almanya, İspanya, Japonya ve ABD. Aynı raporda Çin'in 2008'de küresel kapasitedeki payı yalnızca %1 olarak görünüyordu. Yani oyunun ilk perdesinde Çin lider değildi. Almanya politika lideriydi. ABD teknoloji ve teşvik mimarisinde önemliydi. Çin ise henüz yükselen üretici pozisyonundaydı. Almanya'nın başarısı tesadüf değildi. Güneş enerjisinde ilk büyük sıçramanın arkasında 2000 yılında yürürlüğe giren yenilenebilir enerji yasası vardı. Bu sistem yenilenebilir enerji üreticilerine şebekeye erişim, öncelikli alım ve uzun vadeli öngörülebilir alım fiyatı sağladı. Risk yönetimi açısından bu çok önemliydi. Çünkü yatırımcı için en büyük risklerden biri gelir belirsizliğidir. Almanya bu belirsizliği azaltarak güneş enerjisinde önce teknolojiyi değil, yatırım riskini yönetti. ABD tarafında ise tablo biraz farklıydı. ABD erken dönemde özellikle teknoloji geliştirme, federal destekler ve daha sonra vergi teşvikleriyle öne çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre ABD'de 2010 yılında güneş kurulumları bir önceki yıla göre %92 büyüdü ve yaklaşık 900 megawatt'a ulaştı. Aynı rapor, büyümenin ana tetikleyicisinin Treasury Grant ve Investment Tax Credit mekanizması olduğunu belirtiyor. Bu program kurulu PV maliyetlerinin %30'una kadar destek sağlıyordu. Yani ABD'nin modeli Almanya gibi tek ve uzun soluklu alım garantisi odaklı değil, daha çok teknoloji, finansal teşvik, özel sektör dinamizmi karışımıydı. Ama burada önemli bir kırılma var. ABD ve Almanya talebi büyüttü, teknolojiyi hızlandırdı. Çin ise bu talebi okuyup sanayi ölçeğine çevirdi ve asıl oyun burada değişti. Çin'in yaptığı en kritik şey güneş enerjisini yalnızca çevreci bir enerji konusu olarak değil, stratejik bir sanayi alanı olarak görmesiydi. Çin'in devlet politikaları son 10 yılda küresel güneş paneli arzını, talebini ve fiyatını doğrudan şekillendirdi. Güneş enerjisini stratejik sektör olarak ele aldı. Hem iç talebi büyüttü hem de ölçek ekonomisi yarattı. Bu yaklaşım tüm tedarik zinciri boyunca inovasyonu destekledi ve güneş teknolojisi maliyetlerinin %80'den fazla düşmesine katkı sağladı. Burada 4 kritik hamle var. Birinci hamle ölçek. Çin küçük küçük büyümedi, çok büyük kapasite kurdu. Özellikle polisilikon, ingot ve wafer gibi aşamalarda dev tesisler kurarak megawatt başına yatırım maliyetlerini aşağı çekti ve başka ülkelerin rekabet etmesini zorlaştırdı. Çin'de üretim maliyetleri Hindistan'dan yaklaşık %10, ABD'den %20, Avrupa'dan %35 daha düşük seviyeye indi. İkinci hamle entegre tedarik zinciri. Güneş paneli sadece panel değildir. Önce polisilikon, sonra ingot, wafer, hücre ve sonra modül gelir. Çin bu zincirin neredeyse tamamında aynı anda güç kazandı. Bugün Çin'in küresel üretim kapasitesindeki payı değer zincirinin farklı aşamalarında %80 ila 95 bandına kadar çıkıyor. Üçüncü hamle devlet desteği. OECD'nin 2026 tarihli çalışmasına göre güneş paneli üretimi 2005-2024 döneminde en çok sübvanse edilen sektörlerden biri oldu. Çinli üreticiler de bu desteklerin en büyük alıcılarıydı. Aynı rapor bu ölçekteki desteklerin kapasite yatırımını teşvik ettiğini ve bunun Çin'de üretim yoğunlaşmasını arttırdığını söylüyor. Dördüncü hamle iç pazarı büyütmek. Çin yalnızca ihracatçı olmadı, kendi iç pazarını da devasa boyuta taşıdı. Uluslararası Enerji Ajansı verileri Çin'in son yıllarda kurulum tarafında da açık ara lider olduğunu gösteriyor. 2024'te Çin tek başına 357 gigawatt kadar yeni santral kurulumu yaptı ve bu o yıl devreye giren küresel yeni kapasitenin yaklaşık %60'ına denk geldi.
Çin'in toplam kurulu PV kapasitesi de 2024 sonunda 1 terawatt eşiğini aştı. Burada çok kritik bir yönetim dersi var. Almanya ve ABD sektörün erken döneminde teknoloji riski, talep riski ve yatırımcı belirsizliği gibi temel riskleri azaltarak piyasanın oluşmasını sağladı. Ancak Çin bu yaklaşımı bir üst seviyeye taşıdı. Yalnızca bu riskleri yönetmekle kalmadı, aynı zamanda ölçek, maliyet, tedarik zinciri ve sanayi bağımlılığı gibi çok daha derin ve stratejik riskleri de kontrol altına alarak oyunun kurallarını değiştirdi. Başka bir ifadeyle Batı, güneş enerjisini önce bir enerji dönüşüm aracı olarak gördü. Çin ise buna ek olarak bir endüstriyel güç inşa etme aracı olarak baktı. Bugün dünyanın birçok ülkesi daha ucuz panele erişebiliyor. Çünkü Çin maliyetleri aşağı çekti. Uluslararası Enerji Ajansı bu maliyet düşüşünde Çin'in rolünün çok büyük olduğunu açıkça söylüyor. Ama aynı kurum bu kadar yüksek coğrafi yoğunlaşmanın aynı zamanda yeni bir küresel risk yarattığını da vurguluyor. Dün fosil yakıtla bağımlılık vardı. Bugün bazı temiz enerji ekipmanlarında aşırı yoğunlaşma riski var. Yani mesele sadece ucuz panel değil. Dünya enerji dönüşümünü yaparken tek bir ülkenin üretim ekosistemine ne kadar bağımlı kalabilir? Unutmayın, yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer. Bugün Çin'in nasıl zirveye çıktığını konuştuk. Bir sonraki videoda Türkiye'nin güneş enerjisindeki yerini, depolama yatırımlarını, devlet stratejisini ve önündeki büyük fırsatları birlikte değerlendireceğiz. Eğer bu tarz analizler ilginizi çekiyorsa kanala abone olarak destek olmayı unutmayın.